doğa olayları o kadar ender ki bırakın canlı canlı tanıklık etmeyi, muhtemelen onların fotoğraflarını dahi hiç görmemiş olabilirsiniz. Hatta öyle ki bilim insanları bile uzunca bir süre varlıklarından emin olamadılar. Bir dedikodudan ibaretti bu atmosferik fenomenler. Böyle bir şeyi gördüğünüzü arkadaşlarınıza anlattığınızda hiçbiri size inanmazdı. Tabii bir de gördüğümüzü sandıklarımız var. Uçan bir gemi, denizin üzerinde havada duruyor. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Bu gemi aslında tabii ki de havada durmuyor. Şartlar uygun olduğunda atmosferik kırılmalar öyle bir şekilde gerçekleşiyor ki gemi olduğu yerden sanki daha yüksekteymiş gibi görünüyor. Bu yüzden gemiyi denizin üzerinde değil de havada duruyor gibi algılıyoruz. Buna looming deniyor. Bir de şöyle bir durum var. Bunda da gemi denizin içinde gibi. Bir öncekinden farkı nesnenin birden çok görüntüsünün olması ve şeklen bozulmaya maruz kalması. Buna fata morgana deniyor ve çoğunlukla ya soğuk kutup bölgelerine yakın yerlerde ya da çok sıcak çöl gibi bölgelerde görülüyor. Yani bir çeşit serap sonuçta. Genellikle bu looming fata morgana ile karıştırılıyor. Öyle sanılıyor. Artık hangisi nedir siz biliyorsunuz. Bunun gibi daha nice pek çok ilginç olaylar var. Red sprites, ışık sütunları, sıra dışı gökkuşakları, ışıldayan bulutlar, haleler ve tabii ki bol miktarda flash. Green flashlar. Atmosferik fenomenler konusunda neredeyse tüm önemli olguları böyle genel olarak size göstereceğim. Ama bol miktarda orijinal İngilizce tabir de geçireceğim cümlelerimde. Onun için önce bu videonun sponsoru Cambly'nin yaz için özel heyecan verici bir fırsatını aktarayım. İngilizce öğrenme platformu Cambly sizlere özel bir kampanya ile karşınızda. Kariyer hedeflerinize ulaşmanız için ihtiyacınız olan İngilizce becerilerinizi Cambly ile geliştirebilir, terfi alabilir, uluslararası etkinliklere katılabilir ya da global bir şirkette iş bulabilirsiniz. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle aldığınız derslere ek olarak artık Cambly'nin yeni bir yapay zeka eğitmeni var. Cambly AI ile ücretsiz ve sınırsız İngilizce pratiği de yapabilirsiniz. %55 indirimden faydalanabilmek için açıklamalardaki linke tıklayıp bir de 55B indirim kodunu kullanabilirsiniz. Eğer çocuğunuz varsa ve onun da İngilizce öğrenmesini istiyorsanız Cambly Kids tam size göre 4-15 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanmış bu güvenli platformda çocuklar yine ana dili İngilizce olan eğitmenlerle birebir online dersler alıyor. Çocuğunuzun İngilizce eğitimi için henüz ne yapmanız gerektiğinden pek emin değilseniz Cambly Kids'te çok nadir olarak çıkan bir aylık tanışma paketindeki indirimden faydalanmanızı ve onu bir denemenizi tavsiye ederim. Bunun için de HAVA kodunu kullanabilirsiniz. Yine açıklamalar bölümündeki linkle, ancak unutmayın bu kodlar 17 Temmuz Pazartesi günü aktif olacak. Kendinizi ve ailenizi geliştirebilmek için yapabileceğiniz en iyi şeyi yapın. İngilizceyi Cambly ile konuşmaya başlayın. Sıradaki atmosferik fenomenimiz Red Sprites. İlk raporlar ta 1886'lara kadar gidiyor. Nobel ödüllü C.R.T. Wilson 1925'te teorik olarak atmosferin üst katmanlarında ilginç bir elektrik boşalması olması gerektiğini öngörmüş. Tıpkı yıldırım gibi ama çok daha yükseklerde. Hatta 1956'da da buna tanıklık ettiğini bile söylemiş. Hadi bakalım. Nobel ödüllü biri hem teorisini yapmış hem de gördüğünü iddia ediyor. Pratiğini yapmış yani. Ama hani fotoğraf? Hani kanıt? İşte o kanıt Minnesota Üniversitesi tarafından ilk rapordan ancak tam 103 sene sonra 1989'da gelmiş. Çok yakın bir geçmiş bu. Bugün Red Sprite'ların atmosferin üst katmanlarında mezosferde gerçekleşen elektrik boşalmaları olduğunu biliyoruz. Dev fırtına bulutlarının cumulonimbusların üzerinde gerçekleşiyor. Fakat her fırtına bulutunda da olmuyor. Hatta çoğunda yok. Çok da yükseklerde bulutların üzerinde olduklarından haliyle aslında bunları yerden değil yukarıdan görmek çok daha kolay. Tabii yukarıdan görmek kolay olsaydı kolay. Çünkü hem çok ender gerçekleşiyorlar hem de çok hızlı. Onu bulması bile bir mesele. Bulsanız da fotoğrafını çekmesi bir mesele. Fakat 2019'da önemli bir gelişme yaşandı. Saniyede 100.000 kare çeken bir kamerayla
Red Sprite'lar yakalandı. Tabii bu görüntüler onları anlama konusunda faydalı olsa da aslında oluşma mekanizmaları hala tam olarak anlaşılabilmiş değil. Bilim dünyasında bir soru işareti olarak duruyorlar. Tabii öte yandan o kadar da ender olmayan ama yine çoğumuzun hiç görmediği başka şeyler de var. Kışın kapıyı açıp dışarı çıksanız ve şöyle bir manzarayla karşılaşsanız ne düşünürdünüz? Eyvah, uzaylılar geldi. Hem de arka bahçeye inmişler. Tabii bu doğru olsaydı bu listede en ender o olurdu sanırım. Bunlar aslında ışık sütunları. Bu öyle tepeye doğru çıktığı görünen ışıklar da aslında şehirdeki bildiğimiz ışıklandırmalar. Sokak lambası, ev ışığı filan yani. Bu ışıklar havadaki bazı özel buz kristalleri sayesinde gökyüzünde öyle bir ilerliyor ki sanki birisi gökyüzünde adeta devasa renkli fenerler tutmuş gibi oluyor. Üstelik bu öyle sadece şehir ışıklarında görülen bir şey de değil. Gün batımlarında güneş üzerinde de görülebiliyor. Buna da güneş sütunları deniyor tabii ki. Temelde parlak olan herhangi bir kaynağın üzerinde eğer şartlar da uygunsa görülebilir. Ama en ilgincini en sona sakladım. Hadi bakalım. En ilginç nerede görülmüş olabilir bir düşünün. Düşündünüz mü? Ben size göstereyim. Etna yanardağı patlarken onun üzerinde. Aslında bu ışık sütunlarını gökyüzünden düşen buz kristalleri oluşturuyor arkadaşlar. Bazen buz kristalleri altıgen bir yapıya sahip oluyorlar ve böyle olduğunda basık yapılarından ötürü gökyüzünden düşerken hava direnci nedeniyle neredeyse düz bir şekilde hizalanıyorlar. Yani kristallerden bir buz kulesi oluşuyor. Eğer uzaklarda bir yerlerde parlak bir cisim, bir sokak lambası, güneş, yanardağ varsa eğer oradan çıkan ışınlar bunlara bir ayna gibi çarpıp sonra da gözümüze ulaşıyorlar. Bu da sanki orada ışıktan bir kule varmış algısını oluşturuyor. Oysa orada gerçekte öyle bir şey yok. Peki buna ne demeli? ABD'de, Rhode Island'da gün doğumu sırasında birileri ışık sütunu yakalamış gibi. Ama tepesinde bir şey var. Sanki ışık devasa ışıldayan bir girdaptan aşağıya doğru akıyor. Bu yine altıgen buz kristallerinin oluşturduğu bir yapı. Buna da tanjant arkı. Hatta böyle üstte durduğu için de üst tanjant arkı deniyor ve yine oldukça ender görülüyor. Şimdi hepimizin gözünün önünde saklanan bir fenomenden bahsedeceğim. Gök kuşaklarından. Evet, hepimiz onun ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Çocukluğumuzdan beri. Newton da beyaz ışığı bir prizmadan geçirdiğinde onun farklı renklere ayrıldığını görmüştü. Yani farklı dalga boylarına. En büyük dalga boyu kırmızıdan sırasıyla en düşük dalga boyu olan maviye doğru sıralanıyor bu renkler. Fakat gökkuşakları çok karmaşık olabilir. Mesela hiç düşündünüz mü? Kırmızı veya mavinin ötesinde ne var? Biz bunu aslında biliyoruz. Elektromanyetik spektrumda kırmızı ve mavi arası bizim renk olarak adlandırdığımız şeyler. Aslında küçücük bir görsel bölge. Kırmızının ötesinde kızıl öte var. Mavinin ötesinde mor öte. Peki kızıl öte ve mor öte gökkuşaklarında da var mı? Evet, var. O gökkuşağının içeriye ve dışarıya doğru uzanan kısmı aslında devam ediyor. Onu sadece bizim gözlerimiz görmüyor. Bu dalga boylarını görebilen bir kamera kullanacak olsaydık işte bunu görebilirdik. Fakat gökkuşaklarının ilginçliği burada bitmiyor. Bunu görmüş olabilirsiniz. Eğer gördüyseniz bana lütfen yorumlarda söyleyin. İkincil gökkuşağından bahsediyorum. Eğer şanslıysanız bunu bir yerlerde görmüş olabilirsiniz. Şanslı diyorum çünkü ender olmasının yanında bu ikinci kuşak birincil kuşağın yarısından daha az bir parlaklığa sahip. Birincil kuşağın etrafında onu sarmalayacak bir şekilde oluşuyor. Bu arada bir şey dikkatinizi çekti mi? Geri dönüp şu ikinci gökkuşağına bir yakından bakın. Evet, renkler ters. Gözümüzün önünde ne detaylar saklanıyor bazen. Bazen bakıyoruz ama göremiyoruz, hemen geçiyoruz. Bazen bakıyoruz, güzelliği görüyoruz. Bazense hem güzelliği görüyoruz hem de detaylarını takdir ediyoruz. Çok çok daha ender. Üçüncü kuşağın da oluştuğu biliniyor. Şimdi göstereceğim görsele iyi bakın. Kaç tane kuşak saydınız? Oho, çok var değil mi? Böyle sonsuza kadar gidiyor mu o zaman? Derseniz eğer Tonga'ya düştünüz demektir. Az önce bahsettiğim ikincil kuşak hatırlayın birincilin etrafını sarıyordu. Birincil kuşaklar 42 derece açıyla gökyüzünde bulunurlarken ikinciler 52 derecelik bir açıyla bulunuyor. Yani araları epey bir açık. Buradaysa
başka işler dönüyor. Bir de böyle arada görünenler var. Belirgin bir şekilde merkezi iki gökkuşağıyla örtüşmüyor. Bu da aslında onun önce su gibi parlak bir zeminden yansıdığını, oradan su damlacıklarına çarparak gökkuşağı oluşturduğunu bize gösteriyor ve bu nedenle de yansıma gökkuşağı olarak adlandırılıyor. Bunun adı tekerleme gibi. Supernumerary Rainbow. Aynı zamanda Stacker Rainbow, yani istiflenmiş gökkuşağı olarak da biliniyor. Oluşumlarındaki farklılığı klasik olarak açıklayabilmemiz biraz zor. Işığın dalga doğasından gelen girişimler nedeniyle gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tabii onca farklı gökkuşağından bahsetmişken daha önce içinizden görenler ne zaman tam gökkuşaklarından bahsedeceğimi bekliyor olabilirler. İşte size tam bir gökkuşağı. Aslında teorik olarak tüm gökkuşakları tam bir çember oluşturuyor. Gökkuşaklarının merkezi Güneş'in tam karşı konumunda kaldığı için Güneş ufka yaklaştıkça gökkuşağının görünen üst kısmı da artıyor. İşte tam olarak bu yüzden tam gökkuşakları yüksek yerlerden, özellikle uçaklardan görüntüleniyor. Bazen de böyle şelale gibi yapılardan baktığınızda aşağıya doğru görebiliyorsunuz. Gel gelelim gökkuşakları ile ilgili en çok beğendiğim şeylerden birine. Aslında gökkuşağı değil bu göstereceğim ama renkleri nedeniyle biraz onu andırıyor gibi. İsmini de oradan alıyor. Iridescent, yani ışıldayan, renkler saçan. İşte karşınızda Iridescent Pleius bulutları. Adeta gökkuşağını bulutlara giydirmiş gibiler, öyle değil mi? Aslında bunun bir benzerini yerde görmek de mümkün. Hani sokakta halı filan yıkandığında ya da arabadan köpüklü sular aktığında yerde görülen o renkli sabunlu sular vardır ya. İşte bu da onun gibi. Özellikle havadaki küçük su tanecikleri ya da küçük buz kristalleri tarafından oluşturuluyor. Birbirinden bağımsız bu tanecikler ışığı da birbirinden bağımsız olarak kırarak bulutlar üzerinde dalgalı renk desenleri oluşturuyor. Ayrıca buradaki gibi Naquerus bulutları üzerinde de sıkça görülebiliyorlar. Peki bu su ya da buz tanecikleri öyle küçük değil de büyük olursa ne olur? O zaman da haleler oluşur. Muhtemelen bunu görenlerimizin sayısı diğerlerinden biraz daha fazladır. Çünkü çok daha yaygın olarak gerçekleşen bir durum. Özellikle ayın etrafında oluşan haleler pek bir meşhurdur. Birçok fotoğrafçı bunları çekebilmek için birbiriyle yarışır. Tabii bunların da farklı çeşnileri var. 22 derecelik hale, 46 derecelik hale. 22 derece olan çok daha yaygın bu arada. Her ikisinden de aslında yine altıgen buz kristalleri sorumlu. Bu sefer ışık sütunlarındaki gibi dikey bir hizalanma yok, rastgele dağılmış durumdalar. Bu spesifik derecelerde olması da yine zaten altıgen yapı ve kırılmalarla alakalı. Fakat böyle anlatması, görmesi basit olaylar olsa da bu 22 derece haleyi oluşturan altıgen kristallerin tam olarak nasıl bir dizilimde bunu sağladığı hala akademik bir tartışma konusu. Işığın doğasını hep merak ettik, hep inceledik. Bir o kadar da gözümüzün önünde olmasına rağmen bu merakımız bir türlü dinmedi ama hala bazı şeyler, hatta basit görünen bazı şeyleri bile açıklamakta çok zorlanabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bu tabii ki bilimin yetersizliğinden falan değil. Tam aksine basit gördüğümüz bazı şeylerin aslında ne kadar karmaşık, ne kadar kompleks olduğunda. Gün batımını izlemeyi kim sevmez? Güneş ufka yaklaştıkça dünyanın küreselliğinden dolayı güneş ışınları daha kalın bir atmosfer tabakasından geçmek zorunda kalır. Gökyüzü neden mavi? Çünkü mavi ışık kırmızıya göre daha kolay kırılıyor, dağılıyor. Atmosferin kalınlığı artınca ne oluyor? Daha çok mavi kırılıyor. Güneşe geriye kırmızı ışık kalıyor haliyle. Hep izliyoruz işte. Bir gün doğumu, bir gün batımı. Fakat yakın zamanlara kadar bir nevi efsaneleşmiş bir olay vardı. Yeşil parlama. Bazı kişiler gün batımında güneşte yeşil bir parlama olduğunu iddia ediyordu. Sürekli bakıyoruz, görmüyoruz. Nerede bu yeşil parlama? Yok mu bunun bir fotoğrafı, videosu filan? Uzunca bir süre yoktu. Ama en nihayetinde kaydedildi. Öyle ki belirli şartlar sağlandığında çok kısa bir süreliğine güneşin üzerinde yeşil bir parıltı görülüyor. Bu durum elbette yine ışığın atmosferden geçerken kırılmasından, farklı renklere ayrılmasından kaynaklanıyor. Fakat orada oldukça karmaşık bir geometri işlediğini de söylemem gerek. Bilim insanları burada gerçekleşen geometriyi ve fiziği çözebilmek için oldukça büyük bir uğraş vermişler. Birçok büyüleyici doğa olayı. Üstelik çoğu gözlerimizin önünde gerçekleşiyor. Bazıları altın kadar ender, bazıları ise alüminyum kadar yaygın. Fakat onlara doğru gözle bakamadığımızda hepsi öylesine etrafta olup biten bir takım şeylerden ibaretler. Oysa ki onları görebildiğimizde ve anlayabildiğimizde dünya ne kadar da büyüleyici bir yer.